Merhaba arkadaşlar, Kübra'nın Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sadece 3 malzeme kullanarak 10 dakikada hazırlayıp buzdolabına koyabileceğiniz nefis sütlü tatlı tarifim var. Daha önce bu tatlıdan denemiştim fakat nişasta ile yapmıştım. Farklı malzemeler kullanarak da hazırlayabilir miyiz diye soranlar olmuştu. Bu şekilde de denemek istedim. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Bu şekilde uygun bir tenceremin içerisine 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı dolusu irmiğimi alıyorum. Çırpıcım ile kuru malzemelerimi güzel bir şekilde karıştırıyorum. Kullanmış olduğum bardağımın ölçüsü 200 milim. Kuru malzemelerimi karıştırdıktan sonra içerisine 1 litre soğuk sütümü ilave ediyorum. Yine aynı şekilde malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Daha sonra ocağımın altını açıyorum ve orta ateşte sürekli karıştırarak kaynayana kadar pişiriyorum. İrmikli muhallebimiz gördüğünüz gibi kaynamaya başladı fakat koyulaşmadı. Kaynamaya başladıktan sonra bir 4-5 dakika kadar daha kaynatarak koyulaşmasını sağlayalım. Gördüğünüz gibi kaynadıktan sonra koyulaşıyor. Ben tatlımı hazırlamak için bu şekilde büyüyüp küçülebilen yuvarlak bir kalıp kullandım. Kalıbımı servis tabağımın içerisine ayarladım ve içerisine hazırlamış olduğum irmik muhallebimin hepsini döküyorum. Bu şekilde bir kalıbınız yoksa borcamda da hazırlayabilirsiniz. Borcamınızın tabanını suyla ıslatırsanız çok kolay bir şekilde çıkartırsınız tatlınızı. Üzerine spatulam ile bir miktar düzeltiyorum ve bir kenara alıyorum. Ilıması için bekliyorum. Ilıdıktan sonra buzdolabıma kaldırarak en az 2 saat kadar dinlendiriyorum. Vaktiniz yoksa 1 saatte yeterli olur. Tatlımızı 2 saat kadar dolapta beklettikten sonra çıkartıyoruz ve etrafındaki kalıbımı tatlımın etrafından alıyorum. Artık tatlımı dilimlemeye geçiyorum. Tatlımı bu şekilde dilimliyorum. Bu şekilde dilimlediğimde 8 parça olacak şekilde tatlı elde ediyorum. Sizler isterseniz daha küçük parçalar halinde dilimleyerek daha fazla tatlı da elde edebilirsiniz. Tatlımı dilimlerken bıçağımı su ile bir defa ıslattım ve o şekilde dilimledim. Tatlımı dilimleme aşamam bitti. Tatlımı bir kenara aldım ve bir kabımın içerisine Hindistan cevizimi koydum. Tatlımdan bir tanesini spatula yardımıyla alıyorum ve her yerini Hindistan cevizim ile kaplıyorum. Ben tatlımı Hindistan cevizi ile kaplamayı tercih ettim. Tamamen sizlere kalmış, sizler farklı malzemeler de kullanabilirsiniz. Fakat bu tatlıya Hindistan cevizi çok yakışıyor. Tatlımın her yerini Hindistan cevizim ile kapladım ve artık tatlımı servis tabağımın içerisine alıyorum. Bir tane daha göstermek istiyorum. Spatulam ile tatlımdan bir tanesini alıyorum ve Hindistan cevizi ile her yerini kaplıyorum. Tatlımın her yerini Hindistan cevizim ile kaplıyorum. Tatlınızı spatula kullanmadan da çok rahat bir şekilde tabağın içerisinden alabilirsiniz arkadaşlar. İçerisinde irmik olduğu için bu tatlı zaten hemen katılaşıyor. Bütün dilimlerim bitene kadar aynı işlemi uygulamaya devam ediyorum. Tatlılarımın hepsinin dışını Hindistan cevizle kaplayıp servis tabağımın içerisine alıyorum. Tatlılarımı hazırlama aşamam bitti ve artık üzerlerini süslemeye geçiyorum. Ben tatlımın üzerini süslemek için Antep fıstığımı iri şekilde kıydım ve bu şekilde kullanmayı tercih ettim. Görüntüsü bu şekilde güzel oldu. Sizler farklı malzemeler ile istediğiniz şekillerde süsleyebilirsiniz. Sütlü çikolata da kullanabilirsiniz. Sütlü çikolata da görüntüsüne gerçekten güzel oluyor. Tatlılarımın hepsinin üzerine bir miktar Antep fıstığımdan koyarak süslüyorum.
Tatlımı süsleme işlemim bitti. Artık tadım testine geçiyorum. Videoda da gördüğünüz gibi yumuşacık bir tatlı oldu. Gerçekten o kadar hafif ki bir dilim yediğinizde bir dilim daha yiyeceğiniz nefis bir sütlü tatlı tarifi. İftar sofralarınıza da çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz ve çok yakışan bir tatlı olduğunu düşünüyorum. Daha önce denemediyseniz kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Tam tutan bir tarif, gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan ilk siz haberdar olmak için zil sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimizi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz.